Merhaba arkadaşlar. Gene yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu sıralarda e-ticaret eklentileriyle çok fazla haşır neşir olmaya başladık gene. Bu çalıştığımız eklenti bir e-ticaret üzerinde tabii ki. Basit, çok basit bir eklenti. Göreceksiniz şimdi. Kurulumu, ayarlaması çok basit. İşlevi ne tabii ki? Şimdi İşlevi aslında burada önemli. Neden önemli? E-ticaret bizim için önemli bir kısım var. Ödeme kısmı. Şimdi müşteri ürünü eklediği zaman direkt ödemeye gidip ödeme yaparsa, hele bir de ödeme sayfanız tek sayfaysa, böyle çok böyle özelleştirdiyseniz, tek sayfada ödeme yaptırıyorsanız zaten o mükemmel bir olay. Ama biz ürünü ekledikten sonra direkt ne yapıyoruz? Normalde WooCommerce e-ticarette yani ürünü ekliyorsunuz sepete. Bir kere ürüne yani 3 adım kullanıyorsunuz. Ürünü tıklıyorsunuz, sepete ekliyorsunuz, sepeti görüntülediyorsunuz. Sepeti görüntüledikten sonra da ödeme sayfasına gidiyorsunuz. Yani 3 adım var. Bu eklentiyle direkt üründen ödeme sayfasına geçeceğiz arkadaşlar. Aradaki sepeti kaldıracağız ama bunu tabii ki hiç göstermeyeceğiz değil. Ödeme sayfasında isterse müşteri sepeti de görebilecek. Çok basit beklenti ama bence etkili olacağını düşünüyorum. E-ticaret yapanlar için hele bir de şöyle düşünün. Tek ürün, tek ürün satanlarda bence bu çok önemli olur. Tabii ki farklı ürünler satanlarda, hatta varyasyonlu ürünlerde de bu seçeneği kullanabiliyorsunuz. O da güzel bir şey. Böyle bir eklenti buldum. Karşıma çıktı. Bayağı da zaten yüklenmiş. Baktığınız zaman güzel yorumları falan da var. Bir denenebilir. E-ticaret yapan arkadaşlara tavsiye edilebilir. Ben tabii ki gene kurdum. Hemen onlara bakacağız. Ne yapacağız? Geliştiricinin sayfasına bir bakalım. Çok fazla bir şey yok aslında ama fiyatına bakarız. Oradan da demoya bir bakarız. Sonra da uygulamaya geçeriz. Hadi bakalım. Kullanacağımız eklenti bu arkadaşlar. Direkt checkout for WooCommerce. Yani Türkçesi de şu: WooCommerce için doğrudan ödeme. Yani dediğim gibi direkt ürüne bastığınızda, yani müşteri ürüne tıkladığında direkt olarak ödeme sayfasına gidecek. Böyle bir seçenek var, yani öyle diyeyim size. Yani öyle bir buton olacak. Hızlı al, işte satın al, hızlı al falan yazarız oraya da. Oradan direkt ödeme sayfasına geçebilecek. Ama dediğim gibi sepeti ortadan kaldırmıyoruz. Şimdi bu linkleri zaten arkadaşlar, bu geliştiricinin WordPress sayfası. Bunun linklerini açıklamalar kısmına koyacağım zaten, YouTube kanalımız videoda. Açıklama kısmında bakın, girin, inceleyin arkadaşlar. Şu anki sürümümüzde, WordPress sürümümüzde uyumlu. 80 binin üzerinde de kurulumu olmuş zaten. Artı eklentinin Türkçe dil dosyası var. Onu da hallettik. Onu da yükleyeceğim. Forum sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu geliştiricinin WordPress sayfasıydı. Bu da arkadaşlar işte geliştiricinin sayfası, ofisiyel resmi sayfası. Fiyatları da bu şekilde. Tabii ki biz ücretsiz sürümünü kullanıyoruz. Ücretsiz sürümünde neler kullanamıyoruz? Bunlar zaten yazıyor, bakın. Tek sayfa ödeme kısmı sayfası yok. Checkout ödeme alanı. İşte hızlı mesela ödeme butonu yok. Artı işte Ajax'la mesela şey var. Sepete ekletme o eklentisi falan da var da o da yok zaten. Onu da kullanmam ama yani gerek yok. Ücretsiz sürümünde bunlar yok tabii. Şimdi ücretli sürümünde bakın 49 dolardan başlıyor. 150 dolara kadar gidiyor zaten. Bir site için demiş zaten. Bu da işte ne demiş, 5 ondan sonra sınırsız şeklinde gidiyor. Bakarsınız, hoşunuza giderse alırsınız, almazsınız tabii ki. Sizin bileceğiniz iş. Bunun linkini de, bu sayfanın linkini de koyacağım açıklamalar kısmında. Oradan da okuyabilirsiniz. Türkçe'ye çevirip okuyun arkadaşlar. Şimdi test yaptığım yer. Test yaptığımda bir tane e-ticaret sayfası bu. Gene bir WooCommerce üzerinden yapılmış. Bu şekilde bakın şimdi. Burada ürünlerimiz var. Gördüğünüz gibi burada normalde sepete ekle kısmı çıkardı arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman direkt olarak bizi nereye götürürdü? Aslında bir yere götürmezdi. Sepete eklendi diye gösterirdi. Hatta onu da şöyle göstereyim size. Bu da bizim e-ticaret, yani testlerimizi yaptığımız e-ticaret sayfamız arkadaşlar, biliyorsunuz. Localhost'ta şu an çalışıyor. Orada bakın şimdi. Normalde burada sepete eklediğinizde, hatta bunda butonu olan sepete ekle var. Hızlı al ya da satın al butonu yok. Sepete ekli olarak gelir. Görüyorsunuz, varyasyonlu ürünlerde de seçenekler olarak geliyor. Burada bastığınız zaman sepete ekler. Bakın şimdi sepete ekleyecek. Ondan sonra sepeti görüntüle diyeceğiz. Kimin e-ticaret sayfasında tabii ki o butonda yazmayabilir. Üstte ibare olarak çıkabilir. Fark etmez ama işlem gene aynıdır. Bir kere tıkladınız, sepete eklediniz. İkinciye tıkladınız, sepeti görüntüle dediniz. Artık üçüncüde ödeme sayfasına gideceksiniz. Şimdi biz bunu aradan kaldıracağız artık. Öyle diyeyim size. Hani göstermek için. Bu tabii ki Cartflows eklentisiyle, bununla ilgili videom var. Cartflows nedir? Ödeme sayfanızı işte özelleştirmeye yarayan bir eklenti sonuçta arkadaşlar. Bakın buradan sepete gene dönebilirim. Ödeme var. Sipariş de tamamlandı da zaten sipariş dokümanını gösterecek. Bunu ben Cartflows'la yaptım arkadaşlar. Gayet güzel. Önemli olan kısımları aldım.
Burada doldurulacak kısımlar belli zaten. İşte ürünümü gösteriyor. Yani bu şekilde. Cartflows'u tavsiye ederim arkadaşlar, seyredin. Hatta 2024'te projelerin içerisinde sıfırdan yeniden bir e-ticaret sayfası oluşturacağız arkadaşlar. Yapacağız bunu. Orada bir e-ticaret sayfasında olması gereken, hatta sizin önerileriniz varsa yorumlar kısmına yazın. Yorumlar kısmına yazan arkadaşlar, mesela e-ticaret sayfasında şu eklenti de olsa iyi olurdu falan diye. Onları da icabında inceleriz, bakarız. Böyleydi. Neyse, geldik şimdi hemen sayfamıza bir dönelim. Bu şekilde bakın, hızlı al dediğinizde, üstüne tıkladığınızda direkt olarak bizi ödeme sayfasına götürecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ödeme alanına geldik. Bu tabii ki Cartflows'ta olmayan normal varsayılan şekli ödeme sayfası WooCommerce'in. Böyle direkt olarak geldik. Buradan bakın, buradan sepeti görüntüle, tekrar şimdi aradaki sepeti kaldırdım dedim ya, bakın sepeti görüntüle dediğiniz zaman tekrar sepetinize gidebilirsiniz. Müşteri burada mesela işte bir konuda tereddüt etti. Üründe işte mesela, ya da farklı ürünler de var. Birkaç tane ürün var. Kimisini çıkarmak istedi. Çıkarmak isteyecek belki. O şekilde sepeti de gönderebiliriz. Oradan da dönebilir yani ödeme sayfası. Ama bunun faydasını gene ChatGPT arkadaşımıza, kardeşimize sorduk. Dedik ya nedir, ne faydası vardır? Onları ekranda paylaşacağım, zaten göreceksiniz. Birkaç tane faydası var. Birkaç tane de eksi olarak mı düşünürsünüz artık? Dezavantaj mı olarak düşünürsünüz? Onlar da yazıyor. Onları da göstereceğim zaten şimdi. Bakarsınız arkadaşlar, okursunuz. Olay bu. Şimdi ne yapalım? Eklenti kurulumuna geçeceğiz ama geçmeden uyarımızı yapıyoruz tabii ki. Sayfanızın yedeğini mutlak alın arkadaşlar. Yani haftalık, günlük neyse artık yedeklerinizi muhakkak oluşturun. Uyarımızı yapacağız. Ondan sonra da artık sayfamıza gidip eklentiyi kuralım. Hadi bakalım. E-ticaret sayfamız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sayfada testlerimizi yapıyoruz zaten. Birçok testimizi, birçok videomuzu bu sayfa üzerinde yaptık, denedik, baktık çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Gene bu sayfa üzerinde yapacağız. Ne yapıyoruz? WordPress sayfamız, e-ticaret sayfamızın kontrol paneline geldik. Kontrol paneline girdik. Hemen basitçe eklentiler kısmına gelelim ve eklentimizi kuralım arkadaşlar. Şimdi bayağı da bakın sol tarafta, yani yok neredeyse. Bu kadar. Tabii ki sizde bu kadar eklenti olmaması lazım arkadaşlar. Yani biz test yaptığımız için çoğunda ben kaldırmadım. Duruyor zaten. Çok fazla, haddinden fazla eklenti kullanmak da çok iyi değil. Sayfayı harbiden yoruyor. Zorluyor yani. Eklentilere geldik. Yeni eklenti ekle diyorum. Hatta şuradan sayfamızı alalım. İsmini alalım değil mi? Sayfamızı, eklentimizin ismini alalım. Geçelim. Yapıştıralım. Direkt böyle zaten ismini yazarsanız hemen ilk çıkan olması lazım. 80.000'in üzerinde kurulum, 5 yıldız var. Yani bunu bir test edin arkadaşlar. Faydalı olup olmadığını geri dönüşlerden anlayabilirsiniz. Yani müşteri siz eklenti kurduktan sonra müşteri sepete ekleyip direkt ödeme sayfasına geçip, çünkü orada bir düşünce süreci, sepete eklediğinizde bir düşünme süreci oluyor arkadaşlar. Orada vazgeçebiliyor. Ya burada hani art niyet aramamak lazım aslında ama sonuçta da bir e-ticaret, yani ürün satmaya çalışıyorsunuz. Ya düşünme payınız, gerçi ödeme sayfasında sepet butonu olacak. Sepete isterse sepete basıp geri dönebilir. O artık müşterinin inisiyatifine kalmış bir olay. Bir şey diyemeyeceğim. Bir an hissettim kendimi. Vicdan oldu da vicdan yaptım. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Sanki şeymiş gibi, hani yanlış bir şey yapıyormuş gibi geldi. Yok ama öyle bir şey yok. Şimdi eklentiyi kuralım. Sonra da etkinleştirelim. Evet, eklenti kuruldu. Etkinleştirdik. Şimdi eklenti nereye geldi? Sol tarafta yok arkadaşlar. Boşuna aramayın. WooCommerce, bakın WooCommerce eklentimizin içinde direkt checkout olarak. Bu tabii ki İngilizce. Şimdi ben bunun Türkçe, şöyle hatta bir bakalım ne kadar Türkçe ya da İngilizce bakacağız. Yok, yani Türkçe bir kısmı yok. Türkçe dil dosyasını hazırladım. Nerede olacak? maxhandmade.com sayfamızda olacak. Forum sayfamızda dil dosyasını koyacağım arkadaşlar. Oradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Şimdi çevirileri ne yapıyorduk? Loco sayesiyle dil dosyalarını yüklüyoruz arkadaşlar. Düzeltmelerini gene Loco sayesinde. Loco, bakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Loco ücretsiz, otomatik dil çevirisi yapmaz. Sizin dil dosyalarınızı var. Evet, otomatik çeviri ücretli sürümünde vardır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani Loco'yu yükledikten sonra benim dil dosyası niye çevrilmedi falan demeyin. Sizin hazır kurulu eğer dil dosyanız varsa oradan yüklersiniz. Daha kolaydır, pratiktir. Artı ya da halihazırda çevrilmiş olan dosyaların düzeltmelerini, yani kelimelerin, cümlelerin düzeltmelerini yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar ücretsiz versiyonunda var. Ama ücretli versiyonda otomatik dil çevirilerinde modüller falan var. Bir sürü şeyi var. Oradan yapabiliyorsunuz. O da ücretli versiyon. Neyse. Loco'ya gelelim ve ben dil dosyasını ekledikten sonra da arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Türkçe dil dosyasını yükledim. Gördüğünüz gibi Türkçeleşti arkadaşlar.
WooCommerce'ın altında direkt checkout yerine doğrudan ödeme olarak ismi değişti tabii ki. Eklentinin bir ayarı falan yok arkadaşlar. Yani ayarı derken şöyle ayarı yok. Böyle geniş, böyle uzun uzun diye bir ayarı yok. Yapmanız gereken 3-5 tane böyle tıklama var hatta. Onun haricinde bir şey yok. Varsayılan olarak bile bıraksanız, bakın şimdi şöyle bu şekilde, zaten genel ayarı bu. Böyle ödeme sayfasına yönlendirecek. Arşivler dediği de arkadaşlar işte hani ürün arşivleri, ürünler. Burada mesela işte varyasyonlu ürününüz varsa, basit ürün, işte normal ürün olarak hani eklediğiniz ürünler, varyasyonlu ürünler, işte bakın sanal ürünler, hepsini burada aslında seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bizde ne vardı? Varyasyon, değişken ürünler var. Onu da ekleyeceğim. Evet, sepete ekle metnini değiştir. Oraya ne yazacağız? Hızlı al diyebilirsiniz. Satın al diyebilirsiniz. Mesela satın al diyeyim. Satın al ya da hızlı al. Yok, hızlı kalsın, tamam ya. Hızlı al kalsın. Hızlı al olarak bunu açmanız lazım ama açmazsanız olmaz. Bakın sepete ekle metnini değiştir diyor. Evet, kaydediyorum. Abi bakın yani bir sürü eklenti olduğu için bayağı, hatta bazılarını kaldırsak mı, ne yapsak ya. Ürünler kısmına geldim. Ürünlere bakalım. Ürünlerde bunlar zaten kapalı olanları seçemiyorsunuz. Ücretli sürümünde var arkadaşlar bunlar. Sepete ekle metnini değiştir. Evet, onu da değiştirdik. Sepete ekle metni çıkmayacak. Burada direkt olarak hızlı al yani ürünlerde. Sepete metnin içeriğini ekleyi değiştir. Hızlı al. Evet, bu da hızlı olarak al yazdık. Ödemeye bakalım. Ya dediğim gibi çok böyle uzun uza diye bir şey yok arkadaşlar. Burada şimdi CartFlows eklentisini kullanmazsanız arkadaşlar, mesela buradan istediğiniz alanları kaldırabilirsiniz. Bakın, ödeme alanlarını kaldırma diyor. İsim, soyadı falan, ülke, şehir, bilmem ne falan, bunları kaldırabilirsiniz. Size kalmış. Posta kodunu kaldırın icabında. Bilmiyorum. Sizin yaptığınız e-ticarete bağlı bu. Posta kodunu kaldırabilirsiniz. İşte adres kalsın tabii ki. Yani fiziki olarak bir şey gönderiyorsunuz. Şehir demiş. Mesela şehir, birisi ilçe olması lazım hatta onun. Yani buradan neyse, şehri de kaldırdık. Hadi onu da kaldır. Yani demek istediğim, buradan alanlarınızı özelleştirebilirsiniz. Güzel. Bayağı güzel olmuş. Ödeme gönderim adresini kaldırma. Hayır. Ödeme emri açıklamanı kaldırmasın. Ödeme ilkesi metnini. Orada işte mesela hani şartlar bilmem ne falan bir şeyler yazıyor diyor ya. Ödeme şartlar koşullarını kaldırma. Kullanıma alma ağ geçidi simgelerini kaldırma. Hayır. Tamam, bunlar hayır olarak kalsın. Bunu da kaydettim. Bakalım, zaten ondan sonra da bir bakacağız. Premium'da ne varmış? Bakalım. Premium'da ücretli versiyonu ile ilgili bilgiler var arkadaşlar. Buradan işte isterseniz ücretli sürümüne geçebiliyorsunuz, edebiliyorsunuz. Burada anlatıyor işte. Ödeme sütunları bilmem ne, cartçut, böyle özellikleri falan varmış yani. Lightbox şeklinde açılıp mesela böyle. Yani güzel. Ücretli sürümünde tabii ki. Ücretlerini de gösterdim arkadaşlar. 49'dan mı başlıyordu? 49'dan 150'ye mi gidiyordu? Ne, öyle bir şeydi işte. Öyle bir şey. Premium'da geçtik. Belgelere bakalım. Belgelerde direkt olarak işte geliştiricinin yani support, destek kısmı olan kısma gönderiyor. Buradan da işte okuyabilirsiniz. Yapmanız gerekenler bilmem ne filan. Destek kısmı ile ilgili bir şey. Bizim şu an ihtiyacımız yok zaten. Önerilere bir bakalım. Önerilerde de geliştiricinin yapmış olduğu eklentiler olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Geliştiricinin yapmış olduğu, yayınladığı eklentiler arkadaşlar, bakın. Birçok eklentisi var gene. Ve bayağı da yüklenmiş. Bakın yani yıldızlamalara baktığınız zaman da çok iyi şeyler almış. Yıldızlar almış. Bakın, bir Checkout Field Manager. Bu da gene ödeme sayfasını herhalde özelleştirilecek bir şey. 100.000 üzerinde bayağı kurulum olmuş. 693 falan bilmem ne falan. Bunlar da aslında, eğer lokalde bilgisayarınızda çalışıyorsanız bunları deneyin arkadaşlar. Test edin. Yani işinize yarayabilir. Neden olmasın? Ben çünkü sürekli hani her gün bir şey deneyemiyorum. Sonuçta bir konuyu öğrenmem lazım. O yüzden de hepsini bir günde yapamam. Bunları siz de yapabilirsiniz. Siz de deneyebilirsiniz. Lokal hostunuzda deneyin. Bakın, sayfanız uyumlu mu değil mi? Onlara bir bakın. Kolaylaştırıyor mu? Basitleştiriyor mu? Bunlara bakabilirsiniz. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten biz bunu kurduk, bakın. Etkinleştir diyor. Burada da işte eklentilerini falan göstermiş. Var yani, var da var işte. Hatta biz şunu kurmadık mı ya? Ama gözüme takıldı birinden. Evet, bakın bunu kurmuştuk zaten. Bu da güzel bir eklenti. Bu kadar. Şimdi yaptık, bitti zaten. Herhangi bir şey yapmadık. Bunları kaydettik. Şimdi sayfamıza bir gidelim. Ana sayfaya geldik. Şimdi bunlar da gerçi sembol şeklinde var ama sol altta, hatta gözüküyor mu? Gözüküyor aslında. Benim bakın kameramın yanında hemen zaten üstüne geldiğimde, sepetin üstüne geldiğimde orada zaten add to cart olayı var. Bakın, add to cart bilmem ne, sepete ekle. Şimdi bunu bir ön belleğini temizleyelim. Bakalım sembolde gene aynısını yazacak mı? Yoksa yazmayacak mı? Ya da checkout mu yazacak? Yani ödeme sayfasına mı gönderecek? Şimdi sembole bir gelelim. Gene kart yazıyor arkadaşlar. Bakın, sembollerde bu farklı olabilir. Şimdi bunu eklediğinizde, tıkladığınızda
ne yapacak? Bu tabii herkeste olmayabilir arkadaşlar. O çünkü farklı bir eklentinin modülü. Ana sayfadaki. O bile bakın şu an ne yaptı? Direkt ödeme sayfasına gönderdi bizi. Şimdi onu görmüş olduk aslında. Şimdi gene geldik ana sayfamıza. Ana sayfamızda şöyle şey olanlara bakalım. Evet bakın burada butonu olanlar var mesela arkadaşlar. Butonu olanlarda hızlı al olarak değiştirdik ya. Burada sepete ekle yazıyordu zaten. Hızlı al dediğinizde sepet olayı olmayacak. Direkt olarak bizi ödeme sayfasına yönlendirecek. Bu şekilde. Şimdi bu kart flow'su olduğu için arkadaşlar bakın burada ben sepete dönebilirim. Burada aslında güzel yanı bakın normal varsayılan bile ödeme sayfanız olsa sepeti görüntüle diye bir ikaz gelecek. İkaz değil bir kısım gelecek zaten. Bakın mavi kapşonlu sepetinizde eklendi sepeti görüntüle. Buradan ben sepete dönebilirim aslında. Buradan da dönerim de şuradan şu yuvarlaktan mesela. Buradan da dönebilirsiniz sepetinize bakın. Bastığınız zaman sepete gidebilirim. Yani müşteri oradan sepete gidebilir. Sepeti ortadan kaldırmıyoruz yani komple. Bunu da gösterdim. Şimdi bir şey daha bakalım. Sayfada gene üründen yani ürünün sayfasından gideceğim bu sefer de. Şimdi buradan buton üzerinden gittim ama mesela şunu alacağım. Ürün resmine bastım. Ürünün içeriklerini okuyacağım icabında. İçeriklerini okumak istiyorum. Bakın burada sepete ekle yazar normalde. Burada da hızlı al yazıyor. İşte bunu ayarlardan yaptık arkadaşlar. Buna da bastığınız zaman zaten direkt olarak ödeme sayfasına geçeceksiniz. Olay bu. Yani kullanışlı, hızlı. Direkt müşteriye burada ürün satıyorsunuz. Yani müşteriye ikna sepete gidip düşünmesini engelliyorsunuz bir yerde gibi geliyor bana ama hayırlısı neyse işte. Bu şekilde bakın. Direkt ödeme sayfasına geldim. Buradan da istersem sepetime geçerim. Yani basit, çok basit bir eklenti ama işlemi bence çok güzel. İşlevi olayı çok iyi. İyi yapmışlar, iyi düşünmüşler. Bayağı da kurulumu olmuş çünkü. Dedik ondan sonra da geçelim şöyle. Eklentiyi gördük. Kurulumu gayet basit, ayarı gayet basit. İşinize yarar yaramaz bilemiyorum ama e-ticarette yani bu düşünülebilir. Böyle bir sayfanız varsa özellikle işte ana sayfadan ürünleriniz ya da tek ürün satıyorsanız hiç sepetle uğraşmak istemiyorsanız buradan direkt mesela ödeme sayfasına yönlendirmek güzel bir olay yani. Hızlı. Aradaki 3 adım nerede? Tek adım nerede? Dediğim gibi. Anlatacağım bu kadar. Eklenti üzerinden bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Kullanırsınız ya da kullanmazsınız ama faydalı olur diye düşünüyorum inşallah. Beğendiyseniz bir beğeni atın. Yorum yazın arkadaşlar. Abone de değilseniz lütfen abone olun. E-ticaret eklentileriyle başladık gidiyoruz ama hayırlısı bilmiyorum. Bir sonraki de ne olur bilemiyorum. Gene e-ticaret mi olacak artık neyse artık bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.